Selamlar herkese. Arkadaşlar, Gürcistan turumun ardından tekrar İskoçya'ya geri döndüm. Neden İskoçya'dayım? Neden sürekli İskoçya'ya gelip gidiyorum? Bundan bahsedeceğim ama önce bir şu olaydan bir bahsedeyim. Şu an İskoçya'da Edinburgh'a yakın Musselburgh denilen bir yerdeyim ve burada kiminle beraber kalıyorum? Bakın, William'la beraber. Hey William, how are you? No bad, how's yourself? I'll be back cold in cases. Your combination look nice. It's a Glasgow Scotsman. Hey! How you doing? How are you? No bad. You're good, right? Aye. How did you find me? Yeah, I just seen you there. I recognised the bike, you know, the backpacks. So you're after this dog, huh? Aye, this is the dog I'm looking after. Yeah, alright. Yeah, jacket look nice. It's fucking That's the good. Huh? You like it? I was like that old and I says, oh fuck, this must be my Stafford, you know? And that's how I phoned you. No, I was like, that's fucking wow. So is this baby? Or how old is it? 3-year-old or something. She or he? He, Yeah. Kenji. WithIllicitDriver.com. Free, no obligation, motor claim specialists. When you're not at fault, we provide. So she know I will be there, right? No, tell her, but No? no. I never said nothing. I only seen her for 2 minutes. So, But is that okay? aye, it'll be okay. Aye, don't worry about it. So you said first for 3 weeks. Aye, 3 weeks, aye. But- And then when I come down here, she asked me to go for the 8 weeks, you know. 8 weeks. Aye. Oh, okay. I want the references so I can go abroad with it, you know. Probably lying on the beach at Copacabana, some fucking better. Yeah. Ya arkadaşlar, hayat gerçekten çok garip, çok değişik. İskoçya'da bisikletle gezmeye başlamadan önce hayatımın geri kalan kısmında bu tarz bir şey yaşayacağım aklımın ucuna bile gelmezdi. Yani yolda tanıştığım bir insanla, William gibi bir insanla, bu tarz bir insanla tanışıyorum ve bu insanla çok yakın arkadaş oluyoruz. Ve şu an işin garip tarafı, burada Musselburgh'da William'la beraber kalıyoruz. 1 ay burada, bu evde beraber yaşayacağız. Ama şöyle bir durum var, bu yaşadığımız evin sahibi kim ikimiz de bilmiyoruz. O durumu da şöyle kısaca bir anlatayım ve bu gezen arkadaşlar, yani gezmek isteyen arkadaşlar için de güzel bir bilgi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Couchsurfing gibi, Warm Shower gibi ya da Camp in My Garden tarzı siteler var internette. Yani bu şekilde ücretsiz konaklama yapabileceğiniz internet siteleri var. Bunlardan birisi de tatile gitmiş kişilerin evcil hayvanlarına bakarak o kişilerin evinde konaklayabiliyorsunuz. William da bu internet sitesinden bir tane kadınla iletişime geçiyor. Kendisi buradan Meksika'ya tatile gidiyor 1 aylığına. William da onun köpeğine bakmak için buraya geliyor. Yani burada aslında bu kişinin evinde ücretsiz konaklıyor. Karşılığında da bu kişinin köpeğine bakıyor. Yani bu köpek olabilir, kedi olabilir, tavşan olabilir, herhangi bir evcil hayvan. Yani bu internet sitesinin amacı, siz tatile gideceğiniz zaman sizin evcil hayvanınıza bakacak insanlar buluyorsunuz. O kişiler de sizin evinizde ücretsiz konaklıyor. Dünyayı gezen birçok kişi, özellikle Avrupa'da, bu internet sitesini kullanarak birçok yerde ücretsiz konaklayarak gezilerine devam ediyorlar. Normalde bu 3-4 günlük, 1 haftalık falan konaklamalar oluyor. Mesela Fransa'ya gittiniz, orada
5 gün kalacaksınız atıyorum. Bu internet sitesinden bakıyorsunuz. Sizin orada olacağınız tarihte birisinin bir yere gitmesi gerekiyor ve evcil hayvanına bakacak birisini arıyor. Siz de onunla iletişime geçiyorsunuz. Orada konaklıyorsunuz. William da böyle bir ev buluyor arkadaşlar. Bakın bu evde kalıyoruz. Mis gibi bir ev, bahçesi falan var. Bir aylığına kadının evinde kalıp köpeğine bakmak için anlaşmışlar. Daha sonra kadın Meksika'ya gittikten sonra 4 hafta daha kalır mısın demiş. O da tamam demiş. Yani 2 ay William bu evde kalacak. Yapacak bir şeyi de yok zaten. Tek başına yaşıyor. Onun için de böyle değişik bir şey oluyor yani. Şu an farklı bir şehirde. Ben de İskoçya'ya zaten William'in yanına gelecektim. Isle of Skye'da onunla beraber kalacaktım. Ama o burada olunca ben de onun yanına geldim buraya. Benim için de aslında çok güzel oldu. Çünkü Edinburgh'a arabayla 15-20 dakika uzaklıktayız. Burada işte arkadaşlarla buluşabiliyoruz. Edinburgh'a gidip gezebiliyoruz. Farklı şeyler yapabiliyoruz. Yani anlayacağınız burada William'la beraber yaşıyoruz. Böyle değişik bir olayın içerisindeyiz. Gabriel. Gabriel. Fucking terrible when you're happy seeing a dog in the shite. Yani bu şekilde enteresan bir olayın içindeyiz arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz, Edinburgh'a gidiyoruz. Benim burada tanıştığım bazı Türk arkadaşlar var. Onlarla beraber görüşeceğiz. William da tanıştı onlarla. Zaten herkes William'ı tanıyor. Yani çok güzel bir ortam oluyor. Böyle samimi, herkes mutlu, William mutlu, arkadaşlar mutlu. Böyle güzel bir ortam arkadaşlar. Ben de buna vesile olduğum için gerçekten çok mutlu hissediyorum kendimi. Start from the beginning. Acaba. Are you ready? Aye. Just getting some Scottish music, and I've got the kilt on. Okay. İskoçlar zamanında savaşa giderken bu etekleri, etek değil aslında, etek denmesi pek hoşlarına gitmiyor. Kilt deniyor buna. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Zamanında İskoçlar savaşa giderken bu kiltleri giyip bunlarla savaşa gidiyorlarmış. Bunun sebebi de sanırım rahat hareket etmeleri mi, o tarz bir şey diye okudum ben. So why they wear this kilt when they are fighting? Because it's... They always wear the kilt. Even every day they wore the kilt. You know, Tartan was not just for the war. not just for battle. You know, the Scottish regiment still go into battle in the kilts. Most of the fucking English governments disbanded them. Disbanded them all. And it's fucking took away the history and everything. Yeah, you're right. You know? So I read something on the internet, and it says they were wearing kilt because of everywhere was wet and muddy, and when they wear pants, it was getting dirty and wet. You know? No. It was fucking lie, right? Aye, that's somebody talking shit. That's probably an Englishman. This is the
Turkish battle song. Fucking brilliant. I'm gonna show you what we were wearing when we go to battle. Right. Fatih'in İstanbul fethetti yaştasın. Oh my god! I cannot understand. Hi there. Merhaba, merhaba. Ne haber abi? Türk günü abi, bildiğiniz Türk günü yapıyorsunuz ha? Oo, şu ne ya? Evet, şimdi size bu videoya sponsor olan ve birçoğumuzun bildiği, hatta kullandığı marka olan Anker'in bana gönderdiği bir üründen bahsedeceğim. Ürün bu elimde görmüş olduğunuz taşınabilir şarj aleti arkadaşlar. Aslında buna şarj aleti demek biraz ayıp olur çünkü bu gerçekten taşınabilir bir elektrik arkadaşlar. Bizim normalde kullandığımız o küçük power bank'lerden biraz daha büyük, ağır ama çok daha güçlü ve kullanışlı bir alet. Tabii ki bisikletle seyahat eden kişiler için çok kullanışlı bir şey değil ama arabasıyla, karavanıyla ya da motoruyla seyahat eden birçok kişinin birçok anlamda işine yarayacağı bir alet. Bu ürünün ağırlığı 4 kilogram ve tam olarak şarj olması ortalama 4,5 saat sürüyor. Ama şöyle bir güzelliği var. Hem normal girişinden aynı zamanda da Type-C girişinden, yani iki girişle şarj ettiğinizde bu dolum süresi 2,5 saate kadar düşüyor ve bu da gerçekten ürünü çok kullanışlı bir hale getiriyor. Telefonunuzu 20'den fazla kez bununla şarj edebiliyorsunuz. Aynı şekilde laptopunuzu 4'ten fazla kez şarj edebiliyorsunuz. Yani buna sadece şarj etmek de dememek lazım. Çünkü laptopunuzu buna bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Yani normal bir prize takıp kullanıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Kendi açımdan ya da gezen arkadaşların açısından düşündüğümde bununla aklınıza gelebilecek her şeyi şarj edebilirsiniz. Yani isterseniz telefonunuzu, isterseniz laptopunuzu, kameranızı, drone bataryalarınızı, her şeyinizi şarj edebilirsiniz ve bunların hepsini aynı anda yapabilirsiniz. Mesela doğada elektriğin olmadığı bir ortamda stüdyo ışıklarınızı kullanarak bir model fotoğrafı çekmek istiyorsunuzdur. Bu alete stüdyo ışıklarınızı bağlayıp kullanabilirsiniz. Gene aynı şekilde farklı amaçlarda düşündüğümde aracınızdaki bir mini buzdolabını çalıştırabilirsiniz. Yani söylediğim gibi bu kişiden kişiye göre farklı amaçlarla kullanılabilir. İçerisinde kullandıkları pil sayesinde 3000'den fazla kez bunu doldurabiliyorsunuz ve bunun sonucunda hala %80 kapasitesini korumaya devam ediyor. Bu da piyasadaki diğer markalardan 6 kat daha uzun bir süre demek. Aynı zamanda üzerinde kendisine ait bir tane ışığı var ve bunu da çadırınızda, aracınızda ışık olarak, gece lambası olarak kullanabilirsiniz. Bunun gibi ürünün birçok farklı özelliği var. Merak eden arkadaşlar, daha fazla bilgi almak isteyen arkadaşlar da markanın internet sitesine girerek bu ürünün özelliklerine detaylı bir şekilde göz atabilirler. Bu arada size şunu da göstereyim dedim ama yani gösterebileceğim en kötü yerdeyim sanırım. Bu gördüğünüz posta kutuları nostaljik gibi duruyor ama bunlar hala kullanılıyor. Bakın.
6.15'te buradan topluyorlarmış. Ama şu an saat 6.30 oldu. Bu şekilde atıyoruz. Isle of Skye'ya geldik, Bradford'a geldik, William'ın evine. William'ın ilaçları vardı, onları alması gerekiyordu. Gelmişken de böyle biraz dolaşıyoruz. Gitmediğim bir yer vardı. Oraya gittik. Geçerken de yol üzerinde böyle fotoğraf çekilebilecek güzel yerlerde durup fotoğraf çektik. Şimdi tekrar toplandık. Edinburgh'a dönüyoruz. O kaldığımız eve gidiyoruz. Gitmeden önce de size hazır buradayken şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben daha önceki bir videomda bununla ilgili bir şeylerden bahsetmiştim. Bu William'ın kullandığı taksiyi işte Londra'dan 1000 pound'a aldığını, bu taksiyle turlar yaptığını daha önceki videoları izleyen arkadaşlar biliyor. Aynı zamanda gene daha önceki bir videomda şu arkada gördüğünüz Mercedes'i satın almıştı ben buradayken. LPG'li ve 600 pound diye, ucuz diye bu arabayı satın aldı. Onun dışında William'ın kullandığı ana araba bu. Bunu dün yolda gelirken merak edip sordum bunun fiyatı nedir diye. Hiçbir şey ödemedim dedi. Nasıl dedim hiçbir şey ödemedin? Bu arabanın ederi arkadaşlar 10.000 pound'a yakın falanmış. Diğeri 600, bu 10.000 pound falan. Devlet bunu William'a çalışamaz durumda olduğu için kullansın diye veriyor. William da bunun için 1000 pound para vermiş depozito. Bakın burası William'ın evi. William burada hiç kira ödemiyor. Çünkü William'ın kirasını devlet ödüyor. Aynı zamanda ona maaş veriyor aylık ve aynı zamanda çalışamaz durumda olduğu için bir de bu arabayı veriyor. Böyle arkadaşlar, bu tarz ülkelerde, bu tarz gelişmiş ülkelerde durum bu. Bizim de bunları görüp böyle şeyleri duyup şaşırmamız çok normal ve çok üzücü maalesef. Welcome. Benim kafasına doğru geldi. Çıkarıyoruz. Evet, çıkarın abi burayı. Hoş geldiniz. She made it. Did you like it? I made it for you. It's nice. I enjoy it. Okay. William, Yes. this is clean and this is for you. And Mustafa. Ah, it's for me. Okay. Thank you. Okay. We are the best mates with William now. Like a team, huh? It was a good lawyer in Glasgow. It was from Skye, but he was a lawyer down in Glasgow. Erken şu an şey düşünüyor. Ali Koç ne yapıyor acaba? Benim bildiğimi kafam hiç şey yapmıyor ya. Ne yapmıyor? Anlıyorum, boşa bakıyorum. Ya işte ilk başta anlıyorsun değil mi? You can't understand me, and I can't understand you when you speak Turkish. And it's comical thinking, look, when you see the expression in your face, thinking, Yeah. well, I'm thinking, she's thinking, and you're
Çeşme. Oh fucking hell. Oh, she's like Jesus fuck. Evet ne dedi abi? Söyleyin. Şöyle ki. Evet. Did any of you understand that? You can understand some part of it, but the important part missing. Oh, how can we solve this problem? Mustafa!